Merhaba sevgili hanımlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz futbol topunun nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Tam bir top boyutunda, küçük plastik top boyutunda oldu diyebiliriz. Buna göre ölçülendirmenizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben sarı kırmızı tercih ettim. Tabii ki renkler tamamen size kalmış. Video içerisine tüm detayları verdim sizlere arkadaşlar. Kaç tane motif yapılacağı, nasıl ekleneceği, aslında çoğunluğu ekleme ile alakalı. Çünkü bayağı uğraştırıcı bir oyuncak diyebiliriz. Anlatımımıza geçmeden önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi anlatımımıza geçebiliriz. Evet, hemen şöyle başlayalım arkadaşlar. Ön hazırlıklarımı tamamladım. Şurada görmüş olduğunuz altıgen motiflerden toplamda 20 tane yapmamız gerekiyor tüm top için. Şu beşgen motiflerimizden de 12 tane yapmamız yeterli olacak. Yani 12 tane beşgen motif, 20 tane de altıgen motifimiz olacak. Şimdi ben tamamını yaptım. Bir tane kırmızıdan yani beşgen, bir tane de sarıdan altıgen motifim kaldı. Hatta şöyle de bir ön hazırlık yaptım. Şöyle bir dikiş yaparak başladım. Hem deneyimledim hem de ön hazırlık olsun istedim. Şimdi beşgen motifimizle başlayalım. Kırmızı ipimizle başlayacağız ama daha net gösterebilmek için önce bir şunları alacağım. Örgülerimi kenara aldım. Şimdi şöyle başlıyorum. Arkadaşlar benim kullandığım ip şöyle sarıda göstereyim. Sarı biraz daha net görünüyor. Şu şekilde bir ip. Çoğu markanın da olan iplerden. Şu şekilde bir sihirli halka yaparak başlayacağım. Sihirli halkamın içine 5 tane sık iğne yapacağım ve ilk sırayı tamamlayacağım. Beş tane sık iğnemizi yaptık. İyice sihirli halkamızı sıkıladıktan sonra ilk sık iğnenin tepesinden batıyorum. İlk sırada biraz zorlayabilir bu bize. İlmeği çıkardım. Tığımdaki ilmekten geçirdim ve bir zincir çektim. Aynı noktaya şimdi 2 tane sık iğne yapacağım. Bir sonraki sık iğneye geçtim. 2 tane de burada sık iğne yapacağım. Toplamda 4 tane sık iğne yaptık arkadaşlar. Bu kırmızı rengin biraz azizliği oldu. Çok net görünmüyor maalesef. 5 tane sık iğne ile başlamıştık. Her sık iğnenin içine batıp hepsine ikişer tane sık iğne yapıyorum. Ve toplamda 10 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi şu kısım net görünüyordur inşallah. Diğer sırayı bitirdiğim ilmeğim. O yüzden buraya batmayacağım. Yine ilk sık iğneye geçtim. İlmeğimi çıkarttım. Şöyle geçirdim. Bir zincir çektim. Bakın sıra tamamlanmış oldu. Şimdi yine ilk sık iğneden bir tane sık iğne yaptım. İkinciye geçtim. 2 tane sık iğne yaptım. Üçüncüye geçtim. Bir tane sık iğne. Dördüncüde 2 tane sık iğne. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Üçüncü sıramızı. Bir tek batacağım. Bir çift batacağım. Bir tek, bir çift. Bu şekilde üçüncü sırayı da tamamlayacağız. Toplamda 15 tane sık iğnemiz olacak üçüncü sırada. Yine aynı şekilde ilk sık iğneye batıyorum. Bir üst sıraya geçerken tığımdaki ilmekten geçirdim. Bir zincir çektim. Şimdiki sıramızda ise 2 tane tek, bir tane çift
bir, iki tane tek, bir tane çift. Bu şekilde tamamlayacağız sıramızı. Topun boyutunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela benim yapmış olduğum, şöyle hemen kenardan alacağım. Bakın, yapmış olduğum beşgenlerin bir kenarında 7 tane sık iğne var. Bu şekilde büyütme ya da küçültme yapabilirsiniz. İstediğiniz boydayken, daha küçük isterseniz tamamlayabilir ya da daha büyük isterseniz biraz daha büyütebilirsiniz. Tüm sıra boyunca 2 tane tek, bir tane çift şeklinde battık. 4. sıranın sonunda toplamda 20 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi aynı şekilde devam edeceğim. Her sırada tekli sık iğnelerim çoğalacak arkadaşlar. Şimdi 3 tane tek battım. Bir tane çift batıyorum. Biraz hızlı geçeceğim burayı bir taraftan anlattığım için. 3 tane tek, bir tane çift şeklinde ilerleyeceğiz. Arttırma noktalarımız hep aynı yere denk geliyor zaten. Bir süre sonra saymayı da bırakabilirsiniz. Eğer ki eliniz alışkınsa çift battığınız yerlerde çift batarak ilerleyebilirsiniz. Şimdi hemen bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. sıradayız. Yani 25 tane sık iğnemiz oldu bu sırada. Yine aynı şekilde ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Bir zincir çektim ve şimdi 3, 4 tane tek, bir tane çift. 1, 2, 3, 4 tane tek, bir tane çift. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağız. Ardından bir üst sıraya geçeceğiz ve tekli sık iğnemiz çoğalacak yine. Arttırmalarımız bu şekilde. 5 tane sık iğne ile başladık. 5 noktadan arttırma yapıyoruz. Her sırada 5 tane sık iğne çoğaltmış oluyoruz. 5 noktada çoğalttığımız için. Şimdi bir üst sıraya geçelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane tek. Bir tane çift. Bu son sıramız. 5 tane tek, bir tane çift. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Şimdi yine sırayı şöyle tamamlıyoruz. Bir üst sıraya çıkar gibi bakın. İlmeğimi tamamladım. Sıkıca bir zincir, ardından ipimi kesiyorum ve bu kısmı tamamlamış oluyoruz. Şimdi sarı olan kısma, yani altıgen motifimize geçelim. Hemen sarı ipimi alıyorum. Şöyle şunları kenara koyayım ki kırmızı renk ciddi manada sıkıntı oluyor çekim yaparken. Şimdi yine sihirli halkanın içine sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz. 6 tane sık iğne yaptım şu şekilde. Sihirli halkamızı sıkıca kapatıyoruz ve ilk sık iğnemizden ilmeğimizi alıp şu şekilde tığımızdaki ilmekten geçirdik. Bir tane de zincir çektik. Şimdi az önce yaptığım gibi her sık iğnenin içine batıyorum ve 2 tane sık iğne yapıyorum. 6 tane başlamıştık. Şimdi 12 tane sık iğnemiz olacak ikinci sıra için. Burada da 6 tane arttırma noktası olduğundan her sırada 6 tane sık iğnemiz çoğalacak. Bir üst sıraya geçtim. Şimdi bir tek bir çift şeklinde
Biraz hızlı geçiyorum buraya arkadaşlar. Çünkü az önceki mantığın aynısı. Her sırada yine tekli sık iğnelerimiz çoğalıyor. Şimdi bir tek bir çift olan sıradayız. Çiftle bitiriyoruz sırayı. Şimdi bir üst sıraya geçelim. 2 tek, bir çift. 1, 2 tek, bir çift. Bu şekilde sırayı tamamlayacağız. Her sırada birer birer çoğalmış olacak bu tekli sık iğnelerimiz. En son 5 tek, bir çift yaptığımızda da tamamlayacağız. Tabii ki bu benim ölçüm. Çok küçük bir top olmayacak ama yine de eğer ki isterseniz daha büyütmek, bu işte 6 tek bir çift ya da 7 tek bir çift şeklinde istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Tabii kullandığınız ip de etken arkadaşlar. İnce bir ip kullanıyorsanız ya da epeyce kalın bir ip kullanıyorsanız çok farklı sonuçlar çıkacaktır. Evet, şimdi bir iki sıra öreceğim. Daha sonra birlikte devam edelim. Son sıraya geldim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane tek, bir tane çift yaptım. Bu sırayı da aynen kırmızı motifimde, yani beşgen motifimde yapmış olduğum gibi. Toplamda 20 tane altıgen, 12 tane de beşgen motif yaptım. Yine bakın sıra başındaki ilk sık iğneden ilmeğimi geçirip sıkıca bir zincirden sonra ipimi kesiyorum. Evet, şimdi dikme kısmına geçelim. Şöyle motiflerimi tekrar alacağım. Daha önce hazırlamış olduğum parça gibi. Şimdi bu şekilde 2 tane parça dikmemiz gerekiyor öncelikle arkadaşlar. Örerken tamam ama yerleştirmekte epey zaman alıyor ve uğraştırıyor. Şimdi bunun için bir tane motifimizi ortaya alacağız. Kenar kısımlarından 5 tane motifimizi şöyle ekleyeceğiz. Ben dikerek birleştirmeyi tercih ettim. Daha kolay olacağını düşünüyorum. O yüzden bu şekilde yaptım. Önce kırmızı motifin etrafından dikeceğim. Daha sonra da kalan kısımları, yani şu aradaki kısımları dikeceğim. Daha sonrasında yine birlikte devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen iğnemi alıp dikmeye başlıyorum. İpimin ucunu düğümledim. Şimdi şöyle, tabii ben şu kısımlarını da yakarak sabitledim arkadaşlar. Onu da es geçmeyeyim, hemen söyleyeyim. Başlangıçtaki sihirli halkanın ipini ve bitişteki ipimi böyle yakarak yapıştırdım. Zaten iç kısmı görünmeyeceği için de sıkıntı olmayacaktır. Şöyle herhangi bir yerden geçiriyorum. Düğümü içeride sabitleyeceğim. Yine herhangi bir kenardan başlayabiliriz. Şöyle üst kısma geçtim. Şöyle kırmızıyı da alalım. Yine herhangi bir kenardan. Şimdi şöyle anlatayım. Çift battığım yerlerin mesela şu kenarını dikeceksem eğer sol tarafındaki ilmekten başlayacağım. Burada da aynı şekilde yaptım. Burada da aynı şekilde yapıyorum. Her ilmekten bir kez geçeceğim. Ve şöyle sımsıkı çekeceğim ipimi.
Şimdi buradan tekrar şu kısma geçiyorum. Bakın bir tane daha sarı motif alıyorum. Yine bunun da herhangi bir kenarından başlayacağım. Yine aynı şekilde az önce gösterdiğim gibi ikinci sık iğnesinden, yanlış yönden geçtim, hemen düzelteceğim. Şöyle yani bu kırmızı motifin her kenarına bir tane sarı motif ekleyerek, dikerek tamamlayacağım. Bu şekilde. Şimdi ben videoyu fazla uzatmamak için kapatacağım. Dediğim gibi ikinciyi dikiyorum şimdi. 3, 4 ve 5 tane motif olacak. Kırmızı motifimin, yani beşgen motifimin etrafında. Şimdi ben dikmeye devam ediyorum. Sonrasını yine birlikte devam edelim. Evet, şimdi şu kısımları dikeceğim arkadaşlar. Şöyle bu kısımları birleştireceğim. Aynen şuradaki örnekte olduğu gibi. Buraları da teker teker dikeceğim. Aynen birleştirme yaparken diktiğim gibi. Sonrasında da diğer kısımlarına geçeceğiz. Hep aynı işlemi yaptığım için video dışında yapıyorum. Videoyu uzatmamak için. Bu yandaki tüm motifleri tek tek dikiyorum. Sonrasında yine birlikte devam edelim. Evet, dikişimizde epey ilerledik gördüğünüz gibi. Şimdiki işlemimiz, dikme işlemimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Hemen şurada göstereceğim. Şöyle bunu biraz kenara alıp buradaki kırmızı olan, beşgen olan motiflerimizi şöyle şu aralara dikeceğiz. Tamamını diktikten sonra da bunun henüz iplerini toparlamamışız. Şöyle bırakayım. Şimdi bunlardan sonrasında da yine tabii ki anlatarak devam edeceğim. Şu kısma geçeceğiz ama tabii aşamalı olarak gitmek istiyorum. Daha anlaşılır olsun diye. İlk önce yapmış olduğumuz, şöyle kenara alalım. Bir tane kırmızının etrafına 5 tane sarıyı diktikten sonra bu aralardaki boşluklara yine beşgen motiflerimizi dikerek yerleştireceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında da yeniden şekilleneceğiz. Şimdi ben bu iki parçanın da bu kırmızı beşgen kısımlarını dikeceğim. Sonrasında yine birlikte devam edeceğiz. Dikme işlemimizi de büyük ölçüde tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi bu işlemden sonra, yani bu kırmızıları, beşgenleri diktikten sonraki aşamamız şu kısımlara şöyle altıgen motiflerimizi eklemek olacak. Tabii iyice şekillenmiş olacak. Bu şekilde iki tane parçamız olacak arkadaşlar. Hemen yine ön hazırlık yaptığım parçamı da şöyle alıyorum. Evet, bakın. Bu kısımlar dikildikten sonraki görüntümüz bu şekilde olacak, bakın. Şimdi bu kalan parçaları da dikiyorum. Zaten tamamını dikmek üzereyiz. Az kaldı. 5 tane motifimiz kalmış. Bu 5 tane motiften sonrasında da bu iki parçayı birbirine ekleyerek tamamlayacağız. Şimdiki işlemimizde az önce de gösterdiğim gibi şu şekilde bunları dikmek ve sonrasında da iki parçayı birbirine eklemek olacak. Şimdi ben bunları da dikiyorum. Sonrasında da kalan kısmını tamamlayalım. Evet, ikinci parçamızı da aynen diğeri gibi diktim ve hazırladım. Şimdiki dikiş kısmımızda arkadaşlar hemen şöyle çevireceğim, bakın. Şu şekilde olacak. Yani kırmızılar birbirine hiç dokunmayacak. Bu şekilde bir puzzle yerleştirir gibi yerleştireceğiz. Şu şekilde bakın.
eklemesini yapacağız. Hemen şöyle bir uç kısmından başlayacağım. Bakın burası son diktiğim kısım. Şurayı bir sağlamlayalım hemen. Şimdi tam bu noktadan başlayacağımıza göre buraya bir altıgen motif gelecek. Şu şekilde. Yani kırmızı motifler birbirine hiç dokunmadan dikişimizi tamamlayacağız. Buradan sonrası artık en kolay kısım arkadaşlar. Bir zikzak şeklinde dümdüz dikerek devam edeceğiz. İlk kısım biraz zorlayabilir. Şöyle iki parçayı birbirine tutturduktan sonrası artık en kolay kısım diyebilirim. Bu şekilde dikmemin sebebi arkadaşlar, yani şu şekilde anlatayım. Dikişleri göstermeyip yerlerini tarif etme sebebim. Çünkü dikiş zaten hani evrensel bir şey, artık herkesin bildiği, yani çoğu kişinin bildiği diyeyim daha doğrusu. Ama şimdi buradaki renklerin ve şekillerin birleşmesi umarım açıklayıcı olmuştur. Ki eğer açıklayıcı olmadıysa, karıştıracağınız bir durum olursa yine videonun yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Her türlü yardımcı olmaya çalışırım. Evet, şöyle tutturduktan sonrası kolay. Dediğim gibi şöyle dümdüz dikiş devam edeceğim. Burayı dikeceğim. Az bir yer kaldığında da iç kısmını dolduracağız arkadaşlar. Daha sonrasında da topumuzu tamamlamış olacağız. Bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Dikiş kısmını da büyük ölçüde tamamladım. Bakın sadece şurada küçük bir kısmı kaldı. Şimdi buradan elyafımızı dolduracağız. Daha sonra da bu kısmını dikeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle biraz elyaf çıkaracağım. Tabi buna epeyce bir elyaf gidecek. Şöyle rahatça doldurabilmek için çok da fazla dikmeden boşluğunu bıraktım ki rahatça dolduralım. Sağından solundan iyice bastırarak dolduralım. Evet, içine doldurduğumuzda görüntü daha çok belli olmaya başladı. Ama bakın şuradaki şu potlukların kaybolması lazım. Bu yüzden iyice dolduracağız. Bastırarak. Evet, bolca koydum elyafımı yanıma. Şöyle iyice kenarını, köşesini dolduracağım. Dediğim gibi şu kısımları iyice açılsın ve tam bir top görüntüsü olsun istiyorum. İyice dolduruyorum. Şimdi videomu kapatıp devam edeceğim. Sonrasını yine birlikte devam edelim. Evet, şöyle iyice basa basa doldurdum. Bakın şöyle şu kısımlar iyice açılsın diye. Dediğim gibi iyice, bakın şöyle göstereyim. Epeyce doldu. Hatta bakın şuradan da zorluyor, taşıyacak. Şimdi burayı da kalan kısmı dikeceğim ve topumuz tamamlanmış olacak. Burada eğer zorlanırsanız bir kısmını çıkarıp böyle az kaldığında da yeniden doldurabilirsiniz. Şöyle gerdire gerdire burayı tutup dikeceğim ve tamamlayacağım. Son kısım kaldı. Bakın şöyle azıcık bir dikilecek kısım kaldı. Şöyle iyice bastırıyorum ki şu kısımları her yere düzgün olsun. Şöyle iyice gerilsin örgü. Kalan elyafımı da yine şöyle sağına soluna iyice sıkıştıracağım. Dop dolu
bir top olsun istiyorum. Şimdi burada kalan kısmı da şöyle iyice elimle yaklaştırıp dikerek tamamlayacağım. Buradan sonrasında da zaten topumuz tamamlanmış olacak. Umuyorum ki anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Tam bir futbol topu görüntüsünde yapmaya çalıştım. Aşağı yukarı boyutu da çok yakın oldu. Biraz daha büyük olsa, belki bir sıra daha örmüş olsam tam bir futbol topu boyutunda olacakmış. Ama dediğim gibi video içerisinde de söylemiştim zaten. Ördüğünüz ipin kalınlığından, tığınızın kalınlığından, tabi elinizin sıkılığından, bunların hepsi bir etken arkadaşlar. O yüzden tam bir boyut için ölçü veremiyorum maalesef. Son kısmı dikelim ve topumuzu tamamlayalım. Şimdi bu kısımları diktikten sonra eğer ki gözünüze çarparsa belki bir açıklık, iyi dikilmemiş bir yer olabilir ya, gözden kaçar. Üst kısımdan da yeniden dikilebilir arkadaşlar. Şu anda diktiğim gibi yeniden dikişlerini de sağlamlaştırabilirsiniz. Burayı iyice kapatmak için şöyle sağından solundan dikeceğim. Şimdi şöyle herhangi bir noktaya geçelim. Düğüm atmak için birkaç kez geçmemiz gerekiyor. Bakın ilmek attım ve daha sonra şöyle çekiyorum ki burada düğüm oluşsun. Sıkıladıktan sonra, iyice sıkıladıktan sonra şöyle iç kısmından geçiyorum. Bunu birçok kez yapabilirsiniz. Daha sağlam olsun, sökülme ihtimali kalmasın diye. Bakın şöyle gelişi güzel geçiyorum ve ip içinde kalacak. Sökülme ihtimali kalmayacak. Evet. Gördüğünüz gibi topumuz tamamlandı arkadaşlar. Tam istediğimiz gibi, tam bir futbol topu görüntüsünde amigurumi topumuz. Bu kadar basit. Umuyorum ki sizlerin de beğeneceğiniz bir içerik olmuştur arkadaşlar. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.